Atlantis, denizin yuttuğu büyük bir medeniyet. Yunan filozof Plato tarafından kaydedilen bir efsaneydi bu. Peki Atlantis gerçekten var mıydı? Yüzyıllar boyunca maceracılar ve arkeologlar Atlantis'i her yerde aradılar. Platon Atlantis'i Asya ve Libya'nın birleşiminden daha büyük bir ada olarak tanımlar. Yüzyıllar boyunca olası yerler Akdeniz'den Batı Afrika'ya, Bahamalara, Bolivya antlarına ve hatta Antarktika kıtasına kadar değişti. Platon gerçek bir yeri tarif ettiğini söylüyor. Ancak bu büyüklükte bir kara kütlesini ortadan kaldırmak da oldukça zor bir iş olurdu, değil mi? Ancak birçok masalda olduğu gibi efsaneler de gerçek, yaşanmış bazı olaylardan ilham almıştır elbet. Plato hikayeyi antik dönemler olan M.Ö. 360 yılında kaydetti. Atlantis'i deniz ve toprak tarafından yutulmuş, yok edilmiş büyük bir medeniyet olarak tanımlıyor. Fırtınalı korkunç bir gün ve gece sonrası savaşçıların toprak tarafından yutuldu ve Atlantis de aynı şekilde denize batarak yok oldu. Platon'un Atlantis'i bir ahlak hikayesiydi. Aşırı açgözlülüğün tuzaklarına karşı bir uyarıydı. Atlantis'i zengin, denizci bir halkın yaşadığı bir ada olarak tasvir eder. Ama açgözlü oldukları da tanrılar tarafından cezalandırılırlar. Peki bu efsanevi medeniyet gerçekten var mıydı? Platon Atlantis'i Atlantik Okyanusu'nda bir yerde konumlandırıyor gibi görünse de Platon zamanında Atlantik Okyanusu tamamen keşfedilmemişti. Antik Yunanlılar için Akdeniz'in batı ucundaki Herkül sütunları bilinen dünyanın sınırını belirlerdi. Bu yüzden Atlantis'in Akdeniz'in merkezinde olma ihtimali çok daha yüksektir. Birbiri içine geçmiş irili ufaklı deniz ve kara halkaları. Akdeniz'de bu tanıma uyan bir ada var. Santorini Adası. Antik çağlarda Santorini Thera olarak biliniyordu. İşte bu adada arkeologlar 1967 yılında önemli bir keşif yaptılar. Akrotiri adını verdikleri eski gömülü bir kasaba keşfettiler. Arkeologlara göre her şey 3500 yıl önce yaşanmıştı. Platon'un tasvir ettiği Atlantis teknolojik olarak o kadar gelişmiştir ki çoğu kişi onun varlığından bu yüzden şüphe duymuştur. Ama Akrotiri'de zamanının çok ötesinde çok katlı modern evler vardı. Kanalizasyon sistemleri, tuvaletleri vardı. Şunu unutmayın, tuvalet teknolojisi ancak o zamandan 1500 yıl sonra ancak Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıkacaktı. Şu gördüğünüz muhtemelen dünyadaki en eski tuvalet. Platon'a göre Atlantis muazzam zengin ve refah bir şehirdi. Akrotiri şehrinde zengin ve refah olduğu çok açık. Hemen hemen her bina ayrıntılı fresklerle dekore edilmiş. Özellikle bir fresk sanki Platon'un Atlantis tasvirinden alınmış gibi görünen bir sahneyi tasvir ediyor. Büyük liman ve kanal, ticaret gemileri ve her mahalleden gelen yolcular tarafından sürekli olarak kalabalıktı. Ama Akrotiri'yi Atlantis mitine bağlayan en güçlü kanıt onu yok eden felaketti. M.Ö. 17. yüzyılda Santorini, yaklaşık 20 metre volkanik sünger taşı ve külün altındaki bu antik yerleşimi kaplayan büyük bir volkanik patlama alanıydı. Patlamanın tüm aşamaları bu katmanlarda adeta kaydedilmiş gibi. Sizce Platon'un hikayesinin tarihsel ilham kaynağı bu olabilir mi? Akrotiri'de ortaya çıkarılan felaket, Platon'un Atlantis'in yıkımına ilişkin açıklamasını yansıtıyor gibi görünüyor açıkçası. Dünya tarafından yutulan bir şehir. Tıpkı Platon'un tarif ettiği gibi. Ada teknik olarak gelişmiş ve zengin bir medeniyete ev sahipliği yapıyordu. Ancak Platon Atlantis'i Akdeniz'e hakim olan geniş bir imparatorluk olarak tanımlar. Küçük bir ada olan Thera'nın bu kadar gücü kendi başına kullanması pek olası gözükmüyor. Ancak uzmanlar Thera'nın sadece 128 kilometre güneyinde Girit adasında bulunan başka bir yerleşimle arasında önemli bağlantılar keşfettiler. Öyleyse pek tabii Akrotiri daha büyük bir imparatorluğun parçası da olabilir. Akrotiri'nin yıkımı o kadar büyük bir felaketti ki Platon'un yüzyıllar sonra bile adanın ölümünü duymuş olması mümkündür. 1900 yılında Santorini'nin 128 kilometre güneyindeki Knosos'un antik saray kompleksinin kalıntıları ilk olarak İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans tarafından kazılmıştı. Ona göre Thera patlaması sırasında bu alan zaten asırlık geçmişi olan gelişmiş bir yerleşim alanıydı. Hatta günümüzde oranın Avrupa'nın en eski şehri olduğuna inanılıyor. Arkeologlara göre Knosos'taki mimari yapı ve kullanılan teknoloji Akrotiri'dekilerle birebir uyumlu.
Ama Knosos'u Tera'ya ve Atlantis efsanesine bağlamak için mimariden daha fazlası da var. Kutsal alanda kutsanmış boğalar genişçe dolaştı. Knosos'ta boğa önemli bir simgeydi. Knosos'ta ortaya çıkarılan kutsal kaplar ve freskler hep aynı boğa motiflerini taşır. Bu boğa tarikatı Kral Minos ve Minotor efsanesinin ürünüdür. Efsaneye göre yarı insan, yarı boğa olan bu canavar Knossos halkına Minyons adını vermişti. Aynı boğa kültürünün kanıtına Akrotiri'de de rastlanır. Yani Knossos ve Akrotiri arasındaki tüm bu benzerlikler bizi onları aynı medeniyetin parçası oldukları sonucuna götürür. Milattan önce 1700 civarı Girit ve Tera Minyon ticaret ağında hayati bir merkezdi. Eşsiz konumlarıyla Tera ve Girit, İsrail'den Sicilya'ya doğru Doğu Akdeniz boyunca yayılan devasa Minyon ticaret ağının merkezindeydi. O zamanlar Minyon, Doğu Akdeniz boyunca uzanan büyük bir imparatorluktu. 1300 yıl sonra Platon, Akdeniz'i ve imparatorluğunu Minyon medeniyetine çarpıcı şekilde benzerlik taşıyan terimlerle tanımlamıştır. Patlama Tera adasını yok etse de Girit'teki Minyon siyasi merkezi Knossos başlangıçta patlamadan sağ çıktı. Ama sonra olanlar Platon'un Atlantis'inin yok oluşuna daha da büyük benzerlik gösteriyor. Koca bir medeniyetin çöküşünü, batışını ve denizde kayboluşunu. Peki öyleyse Girit'teki Minyons'a ve imparatorluklarının geri kalanına ne oldu? Knossos'un 145 kilometre doğusundaki antik Paleikastro yerleşimi, Knossos'tan sonra Girit'teki en büyük ikinci yerleşim yeriydi. Arkeologlar Akrotiri patlaması sonucu burayı da kaplayan kül katmanlarını mikroskop altında incelediklerinde foraminifer olarak adlandırılan mikroskobik deniz kabuklarına rastlamışlar. Bu kül birikintilerine karışan deniz kabukları bir zamanlar denizin çok iç kesimlere nüfuz ettiğinin kanıtıydı. Yani deniz seviyesinden 12 metre yüksekte olmasına rağmen bir zamanlar Paleikastro denizin altına gömülmüştü. Tıpkı Platon'un Atlantis hikayesinde anlattığı gibi. Öyleyse burada tek bir bilimsel açıklama var. Bir zamanlar Paleikastro'yu muazzam bir tsunami vurmuştu. Öyle büyük bir tsunami'ymiş ki şu gördüğünüz yaklaşık 1 ton ağırlığındaki büyük mavi kireç taşı levhalarını ters çevirebilmiş. Toprak katmanlarındaki kalıntılarda dalgaların sürüklediği kırık testi parçaları gibi her türden materyal mevcut. Tıpkı 2004 yılında Hint Okyanusu'ndaki büyük tsunami'de olduğu gibi. Sri Lanka'da geride bıraktığı yıkım 3500 yıl önce Girit'te olanlara adeta ışık tutar nitelikte. Uzmanlar Paleikastro'yu vuran dalganın 15 metre yüksekliğinde 4 katlı bir bina boyutunda olduğunu tahmin ediyor. Yapılan radyokarbon tarihlemeleri tsunami'nin M.Ö. 1600'lerde gerçekleştiğini ortaya çıkartmış. Yani Santorini'deki yanardağın patlamasıyla aynı zamanda. Peki sizce bu felaketin Platon efsanesinin arkasındaki ilham olabilir mi? Platon bize Atlantis'in dalgaların altında kaybolduğunu söyler. Ama Minyon uygarlığı tüm Doğu Akdeniz'e yayılmıştı. Yani tek bir felaket böylesine yayılmış bir medeniyeti yıkmış olabilir mi? Uzmanlar bilgisayar modelleri aracılığıyla Santorini patlamasının zaman çizelgesini ve sonrasını bir araya getirmişler. Volkan patladıktan sonra altındaki magma odası boşalmış ve adanın altında dengesiz bir boşluk oluşmuş. Sonra aniden yukarıdaki enkaz boşalan bu magma odasına düşmüş. Bunun sonucu muazzam bir mega tsunami oluşmuş. Muhtemelen deniz önce içeri çekildi. Daha sonra önüne limandaki tüm gemileri ve balıkçı teknelerini katarak adanın içlerine doğru ilerledi. Önüne çıkan her şeyi yok etti. Minyons'ta insanlar geçimlerini büyük ölçüde denizden sağladıkları için bu felaket tüm medeniyeti etkiledi. Tsunami tüm Minyon filosunu yok ederek bu Akdeniz ticaret süper gücüne diz çöktürdü. Girit'teki birçok sahil kasabası ve köyü bir anda yok etti. Her şey bununla da bitmemiş. Saatte 800 kilometre gibi inanılmaz bir hızla ilerleyen dalgaların Afrika kıyılarına ulaşması yaklaşık 1 saat sürmüş. Önce Mısır'a, sonrasında da yol boyunca İsrail kıyılarına çarpmış. Birkaç saat içinde tsunami muhtemelen Akdeniz çevresindeki tüm sahil kasabalarını yok ederek Minyon ticaret ağına hizmet eden tüm limanları dümdüz etmiş. İşte bu onlar için hikayenin sonuydu. Böylece tüm Minyon uygarlığı muhtemelen birkaç kuşak içinde çöktü. Birçok uzman felaketin anısının eski folklorlarda korunduğuna, nesiller boyunca da aktarıldığına inanıyor. Denizin altına batan bir ada, insanları yutan bir mega tsunami. Tüm bu kanıtlar benim fikrimce
Platon'un Atlantis hikayesinin bir efsaneden çok gerçek olaylardan yararlandığını gösteriyor. Minyonların düşüşü ve Tera patlaması Atlantis'in hikayesinin muazzam ölçeğiyle eşleşirken bence Platon da yaşamı boyunca meydana gelen benzer olaylardan motive olmuş olabilir. Haftaya görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ve de en önemlisi sağlıkla kalın.